Türkiye neden uçak gemisi yapıyor? Bu sadece bir prestij projesi mi, yoksa kaçınılmaz bir stratejik hamle mi? Türkiye artık sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir oyuncu mu oluyor? Peki, Türkiye gerçekten okyanuslara açılacak mı? Ve en kritik soru, bir uçak gemisi Türkiye'ye ne kazandırır ve ne kaybettirir? Bu gemi nasıl bir güç sağlayacak? Dünyadaki dev uçak gemileriyle karşılaştırıldığında nerede duracak? Ve daha önemlisi, bu yatırım Türkiye'yi güçlendirir mi, yoksa büyük bir risk mi oluşturur? Şimdi bu soruların cevaplarına geçelim. Ama önce büyük resmi anlamamız gerekiyor. Öncelikle uçak gemileri nedir? Tarihinden ve gücünden kısaca bahsedelim. Uçak gemileri modern savaşın en stratejik platformlarından biridir. Aslında bir gemiden çok daha fazlasıdır. Bir ülkenin hava gücünü binlerce kilometre uzağa taşıyan mobil üslerdir. İlk uçak gemileri Birinci Dünya Savaşı döneminde ortaya çıktı. Ama gerçek güçlerini İkinci Dünya Savaşı'nda gösterdiler. Pearl Harbor saldırısı, Midway Muharebesi. Bu savaşlar gösterdi ki denizlere hükmeden dünyaya hükmeder. Soğuk Savaş döneminde uçak gemileri ABD'nin küresel hakimiyetinin en önemli araçlarından biri haline geldi. Bugün ise uçak gemileri sadece savaş için değil, caydırıcılık, güç gösterisi, diplomatik baskı için kullanılıyor. Peki, dünyada uçak gemisine sahip ülkeler hangileri? Bu ülkelerin kaç uçak gemisi var? Bugün uçak gemisine sahip ülkeler sınırlıdır. ABD 11 aktif süper uçak gemisi, Çin 3, İngiltere 2, Hindistan 2, Fransa 1, Rusya 1. Çin hızla büyüyor. İngiltere modern sistemler kuruyor. Yani dünya açıkça bir deniz gücü rekabetine giriyor. Bir uçak gemisi tek başına bir ülkenin kaderini değiştirebilir. Çünkü hava gücünü istediğin yere götürür, sürekli operasyon yapabilir. Kriz bölgelerinde anında varlık gösterir, denizlerde kontrol sağlar. Ama asıl güç şudur, uçak gemisi yalnız değildir. Etrafında destroyer, fırkateyn, denizaltı, lojistik gemiler bulunur. Bu yapı Carrier Strike Group, yani uçak gemisi taarruz grubu olarak adlandırılır. Yani bu bir gemi değil, yüzen bir savaş sistemidir. Şimdi asıl soruların cevabına geçelim. Türkiye neden uçak gemisi yapıyor? Türkiye'nin uçak gemisi projesi sadece askeri bir yatırım değil, aynı zamanda stratejik bir dönüşümün göstergesidir. Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin savunma doktrini daha çok kara ve yakın deniz savunmasına odaklıydı. Ancak son yıllarda Doğu Akdeniz'deki enerji rekabeti, Ege'deki gerilimler ve Afrika ile artan ilişkiler Türkiye'yi daha geniş bir etki alanı oluşturmaya yöneltti. Uçak gemisi bu noktada Türkiye'nin sadece kendi sınırlarını savunan değil, gerektiğinde uzak bölgelerde de varlık gösterebilen bir güç olmasını sağlar. Bu aslında klasik savunma anlayışından çıkıp aktif ve ileri savunma stratejisine geçiştir. Türkiye küresel güç mü olacak? Küresel güç olmak sadece ekonomik büyüklükle değil, askeri erişim kapasitesiyle de ilgilidir. Uçak gemisi bu erişimin en kritik araçlarından biridir. Çünkü bir ülkeye sınırlarının ötesinde operasyon yapabilme kabiliyeti kazandırır. Türkiye bu projeyle sadece bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel ölçekte söz sahibi olma hedefini ortaya koyuyor. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Ekonomik, teknolojik ve diplomatik güçle desteklenmesi gerekir. Yine de uçak gemisi, Türkiye'nin küresel güç olma yolunda attığı en somut ve dikkat çekici adımlardan biridir. Türkiye okyanuslara mı açılacak? Uçak gemisi projesi, Türkiye'nin sadece Karadeniz, Ege ve Akdeniz ile sınırlı kalmayacağını açıkça gösteriyor. Bu tür platformlar, Hint Okyanusu, Afrika kıyıları ve hatta daha uzak bölgelerde operasyon yapabilme imkanı sağlar. Türkiye'nin son yıllarda Somali, Libya ve Katar gibi bölgelerde askeri varlık göstermesi de bu stratejinin bir parçasıdır.
Uçak gemisi bu varlığı kalıcı ve daha güçlü hale getirebilir. Yani evet, bu proje Türkiye'nin okyanuslara açılma hedefinin net bir göstergesidir. Neden uçak gemisi gerekli? Modern savaş artık sadece sınırlar içinde gerçekleşmiyor. Krizler çoğu zaman uzak bölgelerde ortaya çıkıyor ve hızlı müdahale gerektiriyor. Sabit hava üsleri her zaman yeterli olmayabilir. İşte uçak gemisi burada devreye girer. İstediğiniz noktaya giderek orada bir hava üssü kurabilirsiniz. Bu da hem operasyonel esneklik hem de caydırıcılık sağlar. Ayrıca uçak gemisi sadece savaş değil, insani yardım ve tahliye operasyonlarında da kritik rol oynar. Bu yüzden uçak gemisi modern askeri stratejinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Türkiye ne hedefliyor? Türkiye bu projeyle birden fazla stratejik hedefi aynı anda gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bunların başında denizlerde üstünlük sağlamak, uzak coğrafyalarda askeri varlık göstermek ve dışa bağımlılığı azaltmak geliyor. Ayrıca bu proje, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı da göstermesi açısından önemlidir. Uçak gemisi inşa edebilen ülkeler sınırlıdır ve bu alana girmek teknolojik ve endüstriyel olarak büyük bir sıçrama anlamına gelir. Türkiye, bu projeyle sadece bir gemi değil, bir güç sistemi kurmayı hedefliyor. Türkiye'nin uçak gemisi nasıl olacak? Türkiye'nin planladığı uçak gemisinin yaklaşık 60.000 ton sınıfında olması bekleniyor. Bu gemi, kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen hava araçlarına uygun olacak. Özellikle yerli İHA ve SİHA sistemlerinin bu gemiye entegre edilmesi planlanıyor. Bu da Türkiye'nin klasik uçak gemisi konseptinden farklı, daha modern ve hibrit bir yapı oluşturacağını gösteriyor. Bu gemi, süper uçak gemileri kadar büyük olmasa da teknolojik olarak oldukça etkili bir platform olabilir. En büyük uçak gemileri kimde? Türkiye'nin gemisi dünya sıralamasında nerede olacak? Türkiye, ikinci ve üçüncü gemi üretir mi? Uçak gemileri neden filo halinde gezer? Uçak gemilerinde hangi yakıt kullanılır? Uçak gemisini batırmak kolay mı? Personel ve operasyon süresi, maliyet ne kadar? Neden filo halinde gezerler? Uçak gemileri aslında tek başına güçlü görünse de savunma açısından oldukça hassas platformlardır. Bu yüzden hiçbir zaman yalnız hareket etmezler. Etraflarında destroyerler, fırkateynler, denizaltılar ve hava savunma sistemleri bulunur. Bu yapı sayesinde uçak gemisi çok katmanlı bir savunma ağı ile korunur. Aynı zamanda bu gemiler birbirlerini tamamlayan bir sistem oluşturur. Yani uçak gemisi tek başına bir güç değil, bir savaş filosunun merkezidir. Hangi yakıtları kullanırlar? Uçak gemileri genellikle iki tür yakıt sistemi kullanır: nükleer ve konvansiyonel. Nükleer güçle çalışan gemiler yıllarca yakıt ikmali yapmadan görev yapabilir ve çok yüksek enerji üretir. Ancak bu sistemler oldukça pahalı ve karmaşıktır. Konvansiyonel sistemler ise dizel veya gaz türbini kullanır, daha ucuzdur ancak daha sık yakıt ikmali gerektirir. Türkiye'nin ilk uçak gemisinde büyük ihtimalle konvansiyonel sistem tercih edilecektir çünkü bu hem maliyet hem de teknoloji açısından daha sürdürülebilir bir seçenektir. En büyük uçak gemileri kimde? Dünyanın en büyük ve en güçlü uçak gemileri ABD'ye aittir. Ford sınıfı gemiler, teknoloji, kapasite ve operasyon kabiliyeti açısından diğer ülkelerin önündedir. Bu gemiler nükleer güçle çalışır ve 90'a kadar hava aracı taşıyabilir. ABD bu alanda açık ara liderdir ve bu üstünlük küresel askeri gücünün en önemli unsurlarından biridir. Türkiye'nin gemisi dünya sıralamasında nerede olacak? Türkiye'nin planladığı uçak gemisi süper uçak gemilerinden daha küçük olacak ancak orta sınıf uçak gemileri arasında önemli bir konumda yer alacaktır. Özellikle İHA ve SİHA entegrasyonu sayesinde farklı bir konsept sunabilir. Bu da
Türkiye'nin klasik yöntemlerden farklı, yenilikçi bir yaklaşım benimsediğini gösterir. Türkiye, ikinci ve üçüncü gemiyi üretir mi? Savunma projeleri genellikle tek platformla sınırlı kalmaz. Eğer ilk uçak gemisi başarılı olursa, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü gemileri üretmesi oldukça muhtemeldir. Bu da uzun vadede bir uçak gemisi filosu oluşturma hedefinin işareti olabilir. Personel ve operasyon süresi, bir uçak gemisinde genellikle 1000 ile 3000 arasında personel bulunur. Bu personel sadece gemiyi değil, üzerindeki hava araçlarını ve operasyonları da yönetir. Konvansiyonel yakıt kullanan gemiler haftalarca denizde kalabilirken, nükleer gemiler aylarca görev yapabilir. Maliyet ne kadar? Bir uçak gemisinin maliyeti oldukça yüksektir. Küçük ve orta sınıf gemiler 1 ile 3 milyar dolar arasında olabilirken, süper uçak gemileri 10 milyar doların üzerine çıkabilir. Türkiye'nin projesi orta segmentte yer alacaktır. Uçak gemisini batırmak kolay mı? Günümüz teknolojisinde teorik olarak mümkündür, ancak pratikte oldukça zordur. Çünkü uçak gemileri çok katmanlı savunma sistemleri ile korunur. Ayrıca sürekli hareket halindedirler ve konumları gizli tutulur. Bu yüzden bir uçak gemisini batırmak son derece karmaşık ve riskli bir operasyondur. Türkiye için gerekli mi? Türkiye için uçak gemisi büyük bir avantaj sağlayabilir. Güç projeksiyonu, caydırıcılık ve küresel erişim açısından önemli bir adımdır. Ancak yüksek maliyet, operasyonel riskler ve bakım zorlukları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu proje doğru yönetilirse Türkiye'yi bir üst lige taşıyabilir. Yanlış yönetilirse ciddi bir yük haline gelebilir. Arkadaşlar, Türkiye uçak gemisi yapmalı mı? Gerekli mi? Yoksa gereksiz mi? Bu proje Türkiye'yi küresel güç yapar mı? Yoksa kaynak israfı mı olur? Yorumlarda düşünce ve fikirlerinizi birlikte tartışalım. Çünkü bu sadece bir gemi meselesi değil. Türkiye'nin geleceği. Burası son kale, son hat, son denge.